Herkese merhaba. Alan atalet momentleri ile ilgili soru çözüyoruz. Daha önce çözdüğümüz bir problemi şimdi de mor çemberini kullanarak çözeceğiz. Biliyorsunuz mor çemberi konusunu işlerken mor çemberini bölgelere ayırmıştık. 4 tane bölgeye ayırmıştık. Yatay eksenin üst kısmındaki bölgeler, birinci ve ikinci bölgeler, çarpım atalet momentinin pozitif olduğu bölgeler. Üçüncü ve dördüncü bölgeler aşağıdaki bölgelerde Ix, Y'nin negatif olduğu bölgeler. Peki sağ taraftaki 1 ve 4 ile sol taraftaki 2 ve 3'ün ne özelliği var? O neydi? Birinci ve dördüncü bölgede sağ tarafta Ix, Y'den büyük. İkinci ve üçüncü bölgede sol tarafta Ix, Y'den küçüktü. Biz şimdi bu bölgeleri hangi bölgede olduğumuzu söyleyince daha iyi anlayalım diye böyle belirledik. Şimdi sırayla dördüncü bölgeden 4, 3, 2, 1 diye gidelim. Önce dördüncü bölgede bir değer grubu alalım elimize. Dördüncü bölgeden başlayalım. Eğer Ix, Y, Ixy değerleri bize verilmişse veyahut da biz hesaplamışsak o zaman teta'nın 0 olduğu nokta dördüncü bölgededir. Teta'nın 90 derece olduğu bölge de ikinci bölgededir. Tam karşıdadır. Sol üsttedir. İkinci bölgededir. Evet, teta'nın 0 olduğu nokta dördüncü bölgede. X üssü ekseni ile x ekseni arasındaki açı 0. Teta'nın 0 olduğu nokta dördüncü bölgede. Bu durumda Ix, Y'den büyük olmalı. Öyledir. Yani vereceğimiz, seçeceğimiz değerler bu kurala riayet edecek. Ix, Y'den büyük olmalı. Ix, Y'de negatif olmalı. Biraz sonra değer vereceğiz. Bu durumda hesap makinesinin tanjant 2 teta p bağıntısından verdiği açı şekilde gösterilen açıdır. Asal eksenin açısı şekilde gölgelendirilen açıdır. 2 teta p pozitiftir ve dolayısıyla bu açı direkt olarak teta p1 olarak kullanılabilir. Şimdi Ix, Y, Ixy için değer verelim. Ix eşittir 5 metre üzeri 4. Y eşittir 3 metre üzeri 4. Ixy de eksi 2 metre üzeri 4 olsun. Bu değerleri verirken rastgele veremiyoruz. Yani belli bir şarta riayet etmemiz lazım. Nedir o şart? Biliyorsunuz asal atalet momentleri normal atalet momentidir. Ix üssü bir ımine eşit oluyor, bir de ımaksa eşit oluyor. Dolayısıyla normal atalet momentidir. Normal atalet momentleri de negatif olmaz, sıfır olmaz. Ancak çarpım atalet momenti pozitif, negatif, sıfır olabilir. O halde asal atalet momentlerinin negatif olmaması için bu değerleri rastgele veremeyiz. Şu şarta riayet etmemiz lazım. Nedir o şart? Ix çarpı y, ixy kareden büyük olmalı. Vereceğimiz değerleri rastgele verirken, seçerken bu şarta riayet etmeliyiz. Evet, bu değerleri böyle seçince bu çizimi yaptırdığımız program asal atalet momentlerini şekildeki gibi veriyor. Biz de hesaplayabiliriz. Biz de hesapladığımız zaman aynı değerleri elde ederiz. Imax eşittir 6,24 metre üzeri 4. Imin eşittir 1,76 metre üzeri 4. Peki şimdi asal eksenlerin doğrultuları nelerdir? X üssü eksenini döndürdükçe hangi eksenlerle karşılaşıyoruz? Onlara bir bakalım. İlk önce atalet momentinin maksimum olduğu asal eksenle karşılaşırız. Şekilden de görüyoruz. Bu şekli çizdirdiğimiz program bize asal eksenin açısını veriyor. X ekseni ile x üssü ekseni arasındaki açı bu konumda asal eksenin açısıdır. Hesap makinesinin verdiği değer direkt olarak bu açıdır. 2 teta p1 63,4 dereceye eşittir. Teta p1 de
31,7 dereceye eşittir. Hesap makinesinden tanjant 2 teta p eşittir nokta nokta bağıntısından bulduğumuz değer de budur. Bu çizimi yaptırdığımız programda aynı değeri veriyor. Şekilde görülen açıyı teta p1 olarak görüyoruz, kullanıyoruz. Döndürmeye devam edersek x üssü eksenini döndürmeye devam edersek belli bir teta'nın belli bir değerinde çarpım atalet momentinin maksimum olduğunu görüyoruz. Bu örnekte çarpım atalet momentinin maksimum değerinin 2,24 metre üzeri 4 olduğunu görüyoruz. Açısı da 76,7 dereceymiş. Döndürmeye devam edersek bu sefer de teta'nın 90 derece olduğu durumda x üssü ekseni ile y ekseni çakışır. Tabii x üssü ekseni ile y üssü ekseni beraber dönüyor. Onu da unutmayalım. Bu sefer de y üssü ekseni ile x ekseni çakışır. Hem x üssü ekseni y ile çakışır hem de y üssü ekseni x ile çakışır. Fakat burada bir değişiklik var. X üssü ekseni ile y ekseninin pozitif tarafları aynı ama y üssü ekseni ile x ekseninin pozitif tarafları aynı değil. O halde bu ne manaya geliyor? Ix üssü y'ye eşit ama çarpım atalet momentleri eşit değildir. Ix üssü y üssü ix y'ye eşit değildir. Aslında değerleri eşittir fakat işaretleri farklıdır. Neden? Çünkü bakacak olursak x üssü ile y ekseni çakışıksa o zaman alanın koordinatları aynıdır. Fakat x ekseni ile y üssü ekseninin pozitif tarafları ters olduğu için, zıt olduğu için o koordinatların birisi pozitif, birisi negatiftir. İşaret farkı vardır. Dolayısıyla çarpım atalet momentinin birinin pozitif, birinin negatif olduğunu görüyoruz. O halde ne diyoruz? Ix üssü y üssü eksi ix y'ye eşittir diyoruz. Bunun da böyle olduğunu söyleyelim. X üssü eksenini döndürmeye devam edersek bu sefer de atalet momentinin minimum olduğu asal eksenle çakıştığını görürüz. Bu çizimi yaptırdığımız program şekilde görülen açıyı verir. Teta eşittir 0 konumundan saat ibrelerine ters yönde dönerken bu eksenle hangi açıda çakışıyor? X üssü ekseni hangi açıda çakışıyor? Teta'nın 121,7 derece olduğu durumda çakışıyor. Teta P2'yi bulduk. Bu teta P2. Peki teta P1'i zaten bulmuştuk. Teta P1'e 90 derece eklesek de bu açıyı elde ederiz. Ekleyerek de bu açıyı elde ederiz. O halde mesele yok. Devam edelim. Döndürmeye devam edersek çarpım atalet momentinin bir noktada minimum olduğunu, eksi 2,24 değerine ulaştığını ve daha sonra da tekrar yukarıya doğru artmaya başladığını görürüz. Teta 180 derece olduğu zaman başladığımız yere geri geliriz çember üzerinde. Ama gerçekte x üssü ekseni x ekseni ile 180 derece açı yapmaktadır. Her ne kadar doğrultuları çakışık olsa da x üssü ekseninin pozitif tarafıyla x ekseninin pozitif tarafı zıt yöndedir. Bu neyi değiştirir? Normal atalet momentlerini değiştirmez. Biliyorsunuz eksenin pozitif tarafının ne taraf olduğu atalet momentinin değerini etkilemez. Daima aynı değerdedir. Karesini alıyoruz çünkü koordinatların. Fakat çarpım atalet momentini değiştirdiğini biliyoruz. Şimdi x üssü ekseni x ekseni ile zıt yönde, y üssü ekseni de y ekseni ile zıt yönde. O zaman işaret iki defa değişiyor. Dolayısıyla başladığı yere geri geliyor. Yani bu durumda ix üssü y üssü ix y'ye eşittir. Her ne kadar zıt yönde olsalar da ikisi birden zıt yönde olduğu için sonuç değişmiyor. Çarpım atalet momentleri aynı oluyor. Mesela x-y eksen takımının birinci bölgesindeki bir alanın çarpım atalet momenti pozitiftir. X üssü y üssü ekseni bu durumdayken o alan bu eksen takımının üçüncü bölgesindedir. Dolayısıyla aynı işarete sahiptir.
Yani bu eksenlerin her ikisi de zıt yönde olduğu için çarpım atalet momentleri aynıdır, birbirine eşittir. Şimdi de üçüncü bölgede bir nokta göz önüne alalım. Verilen değerler üçüncü bölgede olsun. Teta'nın 0 olduğu konum, x üssü ekseni ile x ekseninin çakıştığı konum üçüncü bölgede olsun. Teta'nın 90 derece olduğu konumda birinci bölgede olur. Tabii ki tam karşıda olur. Buna örnek olarak bazı değerler verelim. Tabii burada hesap makinesinin verdiği açının da şekilde gösterilen açı olacağını hatırlatalım. Negatif bir açı verecek bize hesap makinesi. Ix 3 olsun. Metre üzeri 4. Iy 5. Ixy de eksi 2 olsun. Teta eşittir 0 olduğu zaman çember üzerindeki noktanın 3. bölgede olduğunu görüyoruz. Teta'nın 90 derece olduğu durumda da 1. bölgededir. Döndürmeye başlarsak, döndürürsek çarpım atalet momentinin minimum olduğu noktadan geçeriz ve daha sonra x üssü ekseni atalet momentinin maksimum olduğu asal eksenle çakışır. Şekilde gösterilen açı 2 teta p1'dir. Teta p1'dir ve teta p1 58,3 derece olarak elde edilir. Bu çizimi yaptırdığımız program o değeri verir. Peki hesap makinesiyle hesaplasaydık hangi değeri bulacaktık bakalım. Negatif bir değer verecekti bize. 2 teta p olarak eksi 63,4 değerini verecekti. O da asal atalet momentinin minimum olduğu eksenin x ekseninin pozitif tarafıyla negatif yönde yaptığı açıdır. Eksi 31,7 derecedir. Ama biz pozitif açıyı buluyoruz genellikle. Aslında onu da kullanmak isteyen kullanabilir. Imax'ın açısı teta p1 58,3 derecedir. X ekseninin pozitif tarafından saat ibrelerine ters yönde ölçülen açı 58,3 derecedir. Döndürmeye devam edersek yine teta 90 dereceyken ix üssü eşittir iy olur. X üssü ekseni ile y ekseni çakışık hale gelir. Daha da döndürmeye devam edersek çarpım atalet momenti maksimum olur. Maksimum olduğu noktadan geçeriz. Daha da döndürmeye devam edersek asal eksenle karşılaşırız. Atalet momentinin minimum olduğu asal eksenle karşılaşırız. Hangi açıda karşılaşıyormuşuz? 148,3 derece. Hesap makinesi hangi değeri veriyordu? Eksi 31,7. Evet, bu açıyı daha önce bulduğumuz teta p1'e 90 derece ekleyerek de bulabiliriz. Şekilden de buluyoruz. Ya da daha önce bulduğumuz teta p1'e 90 derece ekleyerek de buluyoruz. Döndürmeye devam edersek başladığımız yere geri geliriz. Şimdi de bize verilen değerler teta'nın 0 olduğu noktanın ikinci bölgede olduğunu söylüyor olsun. İkinci bölgeden başlıyoruz döndürmeye. Bu durumda ix y'den küçüktür. Yani ix eksi y negatiftir. Ix y de pozitiftir. Yukarıdayız. Yatay eksenin üst tarafındayız. İkinci bölgedeyiz. 2 teta p açısı da pozitiftir. Formülden bulacağımız açı pozitiftir. Yani hesap makinesinin verdiği açı direkt olarak teta p2 açısını verir. Hesap makinesinden bulduğumuz değer 2 teta p2'dir. Şekilde gölgelendirilmiş olan açıdır. Evet, bu bölgede değerleri verelim. Ix 3 olsun, y 5 olsun. Tabii bu arada asal atalet momentlerinin değişmediğini görüyoruz. Bu verdiğimiz değerlere uygun olarak hepsi aynı değerde. Imax 6,24, Imin 1,76 metre üzeri 4. Evet, şimdi de ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede bir noktadan başlıyoruz döndürmeye.
x üssü eksenini döndürmeye başlayınca atalet momentinin minimum olduğu asal eksenle karşılaşırız. Açısı da şekilde verilen açıdır. Hesap makinesinin verdiği açı da budur. Bu çizimi yaptığımız programın GeoGebra'nın verdiği açı da aynı açıdır. Θ P2 31,7 derece. Döndürmeye devam edersek çarpım atalet momentinin minimum olduğu noktadan geçeriz ve daha sonra da θ'nın 90 derece olduğu noktadan geçeriz. Daha sonra da asal atalet momentinin maksimum olduğu eksenle x üssü ekseni çakışır. Açısı nedir? Şekilde görülen, verilen açıdır. 121,7 derecedir. Bu açıyı daha önce bulduğumuz θ P2'ye 90 derece ekleyerek de bulabiliriz. Ya da bu çizim yaptırdığımız programdan da görüyoruz, bulduk. Döndürmeye devam edersek başladığımız noktaya geri geliriz. Şimdi de son olarak birinci bölgede bir nokta göz önüne alalım. Θ'nın 0 olduğu konum, x üssü ekseni ile x ekseninin çakışık olduğu konum birinci bölgede bir noktayı tarif ediyor olsun. Bu durumda ix, y'den büyüktür. Ix eksi y pozitiftir. Ix, y de pozitiftir. 2 θ P negatiftir. Yani hesap makinesinin verdiği açı negatif bir açıdır. Şekilde taralı alanla, gölgelendirilmiş alanla verdiğimiz açı hesap makinesinin verdiği negatif açıdır. İsteyen o açıyı da kullanabilir. Bizim programımız ne veriyor bakalım. Ama önce değerleri verelim. Ix 5 olsun, y 3, ixy de 2. Böylece asal atalet momentleri değişmiyor. Yine aynı. Imax 6,24 metre üzeri 4, Imin 1,76 metre üzeri 4. Birinci bölgedeyiz. Dönmeye başlıyoruz. X üssü eksenini döndürmeye başlıyoruz. İlk önce çarpım atalet momentinin maksimum olduğu noktadan geçeriz. Daha sonra da atalet momentinin minimum olduğu asal eksenle karşılaşırız. Daha önce söylemiştik. Tekrar hatırlatalım. Eğer ix, y pozitifse x üssü eksenini saat ibrelerine ters yönde döndürürken ilk karşılaşacağımız asal eksen atalet momentinin minimum olduğu asal eksendir demiştik. Dolayısıyla birinci bölgeden veya ikinci bölgeden döndürmeye başlayınca ilk karşılaştığımız asal eksenin minimum asal eksen olduğunu, atalet momentinin minimum olduğu asal eksen olduğunu görüyoruz. Çarpım atalet momenti negatifse yani üçüncü bölgeden veya dördüncü bölgeden saat ibrelerine ters yönde döndürmeye başlayınca da ilk karşılaşacağımız asal eksenin atalet momentinin maksimum olduğu asal eksen olduğunu buradan mor çemberinden görüyoruz. Evet, neymiş değerler? Θ P2 58,3 dereceymiş. Hesap makinesi bize ne verdi? Eksi 31,7 derece verdi. Hesap makinesinin verdiği değer θ P1 olarak kullanılabilir. Yani atalet momentinin maksimum olduğu asal eksenin x ekseninin pozitif tarafıyla yaptığı açı, negatif yönde yaptığı açı olarak kullanılabilir. İsteyen onu da kullanabilir. Ama ben genellikle pozitif açıları kullanmayı tercih ediyorum. Evet, θ P2'yi önce bulduk. Şimdi 58,3 derece bulduk. Bu açıya 90 derece ekleyerek θ P1'i bulabiliriz. Bulacağız, daha sonra bulacağız. Şimdi devam edelim döndürmeye. Döndürürken θ'nın 90 derece olduğu durumda x üssü ekseni ile y ekseni çakışıyor. Daha sonra çarpım atalet momenti minimum oluyor ve döndürmeye devam edersek asal eksenle karşılaşıyoruz. Θ'nın 148,3 derece olduğu durumda atalet momentinin maksimum olduğu asal eksenle karşılaşıyoruz. Atalet momenti maksimum oluyor. Ix üssü maksimum oluyor. Bu açıyı 58,3 dereceye 90 derece ekleyerek de bulabiliriz.
Bu da böyle. Hoşça kalın.